36 yıl oldu. Tam 36 yıldır gelmiyordum Ankara'ya. Gelmeyeli epey değişmiş buralar. İtiraf etmeliyim ki Cumhuriyet Caddesi'ni bile tanıyamadım. Onca yılı İstanbul'da geçirdikten sonra tabii. Aslında merak ediyordum nelerin değiştiğini. Gezmeye devam eder miyim bilmem ama buraya gelmem lazımdı artık. Tarihi opera binasına. Aslında iyi bilirim bu binayı. Ya da iyi bilirdim desem daha doğru olur. Tiyatroyu, operayı çok severim de bu binayı sevemedim işte bir türlü. Şu Muhsin Ertuğrul büstü de olmasa iyi bir şey hatırlatan hiçbir şey bulamayacağım burada. Çok severdim üstadı. Gelmekle iyi mi ettim onu da bilmiyorum. Nereye baksam sanki bir hayalet görüyorum. Beyefendi. Yardım edebilir misiniz? Çizim çantamı kaybettim de. Nasıl yardım edebilirim? Ben de buraların yabancısı sayılırım. Özür dilerim. Sizi tek başınıza görünce buranın bekçisisiniz zannettim. Önemli değil. Gel bakalım. Bulalım şu çantayı. Dersten çıkınca buraya gelmiştim arkadaşlarımla. Özsoy operasını izlemiştik. Salondan çıkarken elimdeydi. Herhalde bir arkadaşımla konuşurken fuayede unutmuşum. Çizim çantası demiştin değil mi? Merak ettim, ne çiziyorsun? Mimarlık öğrencisiyim efendim. Ne tesadüf. Ben de mimarım. Adınız neydi efendim? Şevki Balmumcu. Telgrafçı Eşref'in oğlu. Ben de Engin. Memnun oldum efendim. Adınızı sanki hatırlıyorum bir yerlerden. Şaşırttın beni genç adam. Adımı hatırlayan da pek kalmadı aslında. Bir dönem vardı tabii eskiden. O zamanlar çok çıkardı adım dergilerde. Ben de adınızı bir dergide gördüğümü hatırlıyorum. Hatta dergi çantamda olmalı. Sorumu mazur görün lütfen. Tanıyacağım bir yapınız var mı acaba? Tanınacak halde değil ama burası var. Yani vardı. Burası mı? Operaya dönüştürülmeden önce Ankara Sergievi'ydi burası. O halini görmemişsindir tabii. O projeyi ben yapmıştım. Neden dönüştürüldü ki? Neden mi? Anlatayım istersen genç adam. Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olalı daha bir yıl olmuştu. Büyük bir kriz patladı bütün dünyada. Büyük buhran deniyor ya hani. 1929 senesiydi. O yıl Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu. Tutumlu olunması gerektiğini duyuruyorlardı özünde. Bir sürü kongreler, sergiler yaptılar. Vitrin yarışmaları düzenlediler. Çok güzeldi. Bir de yerli malı haftasını bilirsin ya, onu da onlar icat etmişti. İnşaat malzemesi bulmak bile büyük bir zorluktu o dönemde. Tabii yokluğa rağmen büyük bir heyecan vardı. Cumhuriyet'in başkenti inşa ediliyordu. Her şey yeniydi ya. Mimarinin de yenisini uygulamaya çalışıyorlardı. Clemens Hofmeister, Ernest Egli, Bruno Taut gibi ustalarımız Ankara'yı şekillendiriyorlardı. Biz de heyecanla izliyorduk. Yabancı hocalarımızı izlemek başta güzeldi de zamanla rahatsız olmaya başladık. Büyük projeleri katiyen bize vermiyorlardı. Biz de izlemekle yetiniyorduk. Bizim henüz yeni mimariye ayak uyduramayacağımızı düşünüyorlardı desem yeridir. Zeki Sayar'ı bilir misin? Benim okuldan arkadaşımdır. Sesimizi duyurmak için Arkitek dergisini çıkarmaya başladı Zeki. Ben de yardım ettim elimden geldiğince. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti bir sergi yaptırmak istiyordu o sıralarda. Herhalde itirazlarımız haklı bulundu ki bu sefer bir yabancı mimara ısmarlanmadı proje. Bir yarışma açtılar. Hem bizlerin hem de yabancıların katılabileceği. Ben o sıralarda seyri sefainde çalışıyordum. Ara ara yarışmalara da katılıyordum. Sergi yarışmasında da bir proje göndermiştim. 26 proje gönderilmiş müsabakaya. 10 tanesinde yabancılar göndermiş. Son aşamaya benim ve Viette Violet'in projeleri alınmış. Onun da emeği vardır Ankara'da. İkimizi birlikte birinci ilan ettiler. Ama benim projem cemiyetin bütçesine daha uygun bulundu ve benimkini uygulamaya karar verdiler. Ne büyük sevinçti biliyor musun? Yalnızca benim zaferim değildi bu. Türk mimarının kendini ispat edişi gibiydi bu. Gazetelerde, dergilerde şöyle yazardı. Artık yerli mimarlar da ecnebi mimarlar gibi asli yapılar yapabiliyorlar. Hakikaten ne büyük sevinçti.
Binanın inşası büyük bir hızla yapıldı. 1934'ün Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirdik. Epey büyük bir açılış oldu. Başvekil İsmet Paşa'dan tut, diğer bakanlara, yerli ve yabancı gazetecilere kadar herkes oradaydı. Açılış konuşmasında şöyle demişlerdi: Ankara'ya böyle yüksek mimari bir eser hediye eden ve bu suretle adını Türk mimari tarihinde ebedileştiren Şevki Bey'e ve onu yetiştiren müesseseye cemiyetimiz takdir, tebrik ve teşekkürlerini açığa vurmakla ve bu değerli genci seçkin konuklarımıza tanıtmakla derin bir kıvanç duyuyor. Genç diyorlardı tabii. Daha 30 yaşıma basmamıştım. Böyle bir takdir, hele o yaşta ne kadar büyük bir onurdu tahmin edebiliyor musun? Açılıştaki sergi Milli Sanayi Sergisi'ydi. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte yurt çapında yapılan iktisadi atılımlar anlatılıyordu. İkiye ayırmışlardı salonu, Lozan'dan önce ve Lozan'dan sonra diye. Yalnızca cemiyetin değil, devletin birçok kolunun sergisi açılıyor ve yaşanan ilerleme insanlara anlatılıyordu. Mesela Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık ve Bulaşıcı Hastalıklar sergisi ya da İçişleri Bakanlığı'nın El İşleri ve Küçük Sanatlar sergisi gibi. Tabii sadece devleti tanıtan sergiler de değil, resim sergileri, fotoğraf sergileri de açılıyordu. Mesela Ankara'nın ilk fotoğraf sergisi açılmıştı ve Otmar Ferşin'in ülkenin dört bir yanında çektiği fotoğraflar sergilendi. Onun fotoğrafları La Turki Kemaliste dergisinde yayınlanırdı. Türkiye'nin ilerlemesini anlatırdı bu dergi yabancı ülkelerde. İkinci Dünya Savaşı başlayınca birçok devlet kurumu gibi Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nin de bütçesi daraltılmıştı. Dolayısıyla açılan sergiler de azalmaya başlamıştı. Bir yandan da bütün dünyada milliyetçilik yükseliyordu. Açılan son sergilerden biri Paul Bonatz'ın Türkiye'ye getirdiği Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin Avrupa'nın birçok yerine taşıdığı yeni Alman mimarisinin sergisiydi. Bir de konferans düzenlemişlerdi bu bahiste. Paul Bonatz diyordu ki, şunun bunun yeni şekiller icat etmeye kalkışmasıyla yeni bir üslup elde edilemez. Bu yolda hareketle kısa ömürlü tecrübelerden başka bir şey meydana gelmez. Klasik mimariye dönüş için bir çağrıydı bu. Aslında bu sergi ve konferans, Türkiye'de bir şeylerin değişmek üzere olduğunun habercisi gibiydi. 1945 yılıydı. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, toplumun batılı sahne sanatlarıyla buluşabilmesi için gayret gösteriyordu. Ancak Ankara'da bu işe uygun bir sahne yoktu. Aslında Kemalettin II. Efkaf Apartmanı'nda büyükçe bir salon vardı ama nedense o sıralarda depo olarak kullanılıyormuş. Malum biz katılmasak da savaş nedeniyle iktisadi durum iyi değildi. Yeni bir bina yapmaktansa artık eskisi kadar kullanılmayan sergi evini opera sahnesine dönüştürmeye karar verdiler. Başta benden istemişlerdi tadilat projesini yapmamı. Resmi bir teklif yapıldığında tabii ki kabul edeceğimi söyledim. Hatta Yüksek Mimarlar Birliği'ne de projeyi benim çizeceğime dair taahhüt vermişlerdi. Ama ne olduysa sonunda işi Paul Bonatz'a verdiler. Çok kırıldım genç adam. Paul Bonatz projeyi çizmeye başlamış ama gidip bakana öyle laflar etmiş ki dilim varmıyor sana anlatmaya. Beyefendi, beni çirkin bir kadınla evlendirmeye çalışıyorsunuz. Saat kulesini kaldırdı. İçine de dışına da bir sütun ekledi. Teras çatının üstüne bir de kırma çatı ekledi. Pencereleri hem küçülttü hem de etrafını süsledi. Bonatz sadece içeride işlev değişikliği yapmakla kalmadı. Bizim zamanımızda yeni mimarlık diye sunduğumuz ne varsa yok etti. Tanınmaz hale geldi bina. Benim binamdan daha eski görünüyordu artık. Türk mimarının zaferi olarak kutlanan bir yapı yeterince Türk olmadığı gerekçesiyle yabancı bir mimar tarafından Türkleştirildi. Bunu kaldırmam mümkün değildi. Öyle büyük bir acıydı ki 36 yıl oldu. Tam 36 yıldır gelmedim Ankara'ya. Yolumu kaybettim bu olaydan sonra. Bir ofis açtım ama iş yapamadım. Zaten bizim neslimize iş yoktu artık. Mesleğimden de koptum, ailemden de. Uzun uzun yürüyordum İstanbul sokaklarında. Sabaha kavuşmaya çalışıyordum tek başıma. Bazen de arkadaşlarımın ofislerine gidiyordum geceyi geçirmeye. Bu sağlığı evine bile yattım bir ara. O kadar üzgündüm. Tam 36 yıl sürdü bu. Sözünüzü bölüyorum Şevki Bey. Kusuruma bakmayın. Çantamı gördüm. Şu köşede. Sonunda gelmişsiniz Ankara'ya. Sevindim sizin için Şevki Bey. Küslüğünüz geçti demek. Hem bakın çantamdaki dergide adınızı görmüştüm. Hala hatırlanıyorsunuz demek ki. Size de göstereyim.
Maruf Önal yazmış. Bakın doğru hatırlıyormuşum. Şevki Balmumcu ve yaşamı. Şimdi Gençlik Parkı olan bataklığı düşün. Belki o zaman hak verirsin istasyon saat kulesine. Deniz ortasında bir işaret feneri. Belki o zaman anlarsın Şevki Bey'in sergi evini. Karaya vurmuş bir konserve gemisidir opera. Onu bir lüks lamba sanan altın dağlı döndü. Dor sütunlu bir örmese başına gövdesinde su. Kesimi çizgisi, çiroz balıklar. Hala yüzmeye çalıştığı görülecektir tutunmaya.